Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Malta'ya dil okulu ile gelip iş bulup yerleşmek. Bunu bir arkadaşımız bir önceki videomun altına yorum olarak sormuştu. O yüzden ben de cevaplamak istedim. Çünkü ben de bu şekilde gelip yerleşip işte 1,5 yıldır Malta'da yaşayan biriyim ve deneyimlerimi paylaşmak isterim sizlerle. Videoma geçmeden önce bana destek olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Şimdi Malta'ya gelmeden önce ne yapıyordum? Birazcık bundan bahsedeyim. Çünkü bu önemli. Neden önemli olduğunu da zaten bir sonraki açıklamalarımda anlatacağım. Şimdi ben Malta'ya gelmeden önce 1,5 yıl falan bir deneyimim vardı. Çok bir deneyim değil aslında. Farklı şirketlerde ve işte biyoteknoloji firmasında çalışıyordum. Ondan sonra bir perakende şirketine geçtim. Orada da işte bilişim teknolojileri alanında çalışmaya başladım. Ve bir 6 aylık deneyimden sonra istifa edip Malta'ya gelmeye karar verdim. Çok planlı bir geliş değildi benimkisi. Yani böyle birkaç ay içinde her şey oldu ve geldim. Ama size tabii ki bunu önermiyorum. Yani neden geldiğinizi bilmelisiniz bence. İşte atıyorum sadece dil eğitimi mi ya da ne bileyim deneyim mi ya da işte burada kalmak mı istiyorsunuz? Burayı bir basamak olarak mı kullanmak istiyorsunuz? Bunu düşünüp gelmelisiniz bence. Yani bu daha faydalı olacaktır sizin için. Diyelim siz Malta'ya iş bulmak ve buraya yerleşmek için geliyorsunuz. Bilmeniz gereken birkaç şey var arkadaşlar. Yani önemli şeyler. Bunları size söyleyeceğim, anlatacağım. Siz atıyorum öğretmen olabilirsiniz, mühendis olabilirsiniz, işte ne bileyim farklı sektörlerde çalışan herhangi biri olabilirsiniz. Öncelikle tavsiyem bu alanda çalışmaya devam etmek istiyorsanız, kendi işinizi yapmak istiyorsanız bu konuda bir araştırma yapmanız. Nasıl araştırma yapacağız derseniz, işte yani benim gibi birilerine sorabilirsiniz, iletişime geçebilirsiniz, videolar izleyebilirsiniz. Bunun dışında LinkedIn'den, işte kariyer sitelerinden, Malta'nın lokal sitelerinden, şirketlerin kendi kariyer sitelerinden ya da insan kaynakları siteleri var mesela Malta'nın şirketleri, yani Malta'nın kendi yerel şirketleri, bunlardan iş ilanlarına bakabilirsiniz. Atıyorum öğretmenseniz okulların sitelerine girip kariyer sayfalarından bakabilirsiniz, hani birilerini arıyorlar mı diye. Ve fikir sahibi olmanız için söylüyorum bunu. Çünkü yani siz muhasebecisiniz. Hiçbir şekilde bir ilanla bir şeyle karşılaşmıyorsunuz. Muhtemelen iş bulmanız zor olacaktır. Yani bu sadece bir örnek, atıyorum, yani bilmiyorum. Herhangi bir bilgim yok muhasebecilikle ilgili ama hani böyle olacağı için buna hazırlıklı olmuş olursunuz diye söylüyorum. Diyelim işte siz ilanlar gördünüz. Evet, ilan var. Gelinebilir, iş bulunabilir. Ne yapacaksınız? Diyelim Malta'ya gelmeniz belirlendi. Artık hani dil okulu için geleceksiniz ve zaman da belli. Ben şöyle yapmıştım. Lokasyonumu Malta olarak değiştirip ilanlara başvurdum. Çünkü 1-2 hafta kalmıştı Malta'ya gelmeme. Hani zaman olarak belli zaten geleceğim zaman. Hani gideceğim de kesin. O yüzden lokasyonumu değiştirip başvuru yapmaya başladım ama hiç kimse dönmedi. Çünkü arkadaşlar telefon numaram Türk telefon numarasıydı ve bu bir eksi arkadaşlar, söyleyeyim size bunu. Çünkü ben Malta'ya geldim, CV'mde sadece telefon numarası kısmını değiştirmiştim ve direkt aramaya başladılar. Hani o hafta arandım. Siz de buraya geldikten sonra, gelmeden önce hani bu şekilde sadece lokasyonu değişip başvurabilirsiniz ya da geldikten sonra hemen lokasyon ve telefon numarasını değiştirip bir Malta hattı alıp başvurularınıza başlayabilirsiniz. Bu birinci önerimdi arkadaşlar ve gerçekten işe yarıyor bu arada. Bunun dışında diyelim geldiniz, iş arıyorsunuz ve siz kendi alanınızda iş bulamadınız. Ve birçok kişi bununla yüzleşebiliyor arkadaşlar. Ben de bir süre bununla yüzleştim. Çünkü yani bulamayınca bulamayabiliyorsunuz. Yani bu dönemsel olarak da değişiyor. Her dönem her alanda iş olmak zorunda değil. O yüzden farklı işler yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bu gayet normal bir şey. Ama karşılaşacağınız belli başlı şeyler, size bunlardan bahsedeceğim. Herkes kendi yaşadığını bilir ya da çevresinde yaşananları bilir. İşte ben atıyorum bir şeyler çok zor dedim diye sizin case'inizde zor olacak değil. Ya da ben çok kolay dedim diye siz çok kolay bir şekilde bu yolları geçeceksiniz demek değil. Ama benim çevremde gördüğüm şeyleri size anlatmalıyım. Çünkü siz buraya gelmek için belli bir miktar para ödeyeceksiniz. Yani psikolojik olarak hani buna hazırlanacaksınız falan. Hani bir bedeli var buraya gelmenin. Çünkü ben de işte borçla, biriktirdiğim parayla, yani
her türlü kendimden bir şeyler katarak geldim. Öncelikle karşılaşabileceğiniz bazı case'lerden bahsedeyim. Şimdi burada işverenler çok farklı. İşte atıyorum bir barda çalışınca farklı olabiliyor, bir restoranda farklı olabiliyor, bir kafede farklı olabiliyor, daha kurumsal bir şirkette farklı olabiliyor. Bazıları mesela sizin ID başvurunuzu yapmak istemeyebiliyor. Bu konuda sizi süründürebiliyor. Yani aylarca başvuru yapmayan şirketler var. Şirket demeyeyim bunları, hani böyle kurumsal bir yerler olarak görmeyin. Ama mesela benim şu anda çalıştığım şirket kurumsal ve büyük bir şirket olmasına rağmen ben zorluyorum. Başvurumu yapın. Başvuru konusunu açmadığım sürece onlar bir şey yapmıyorlar bu arada. Hani onlar bak başvurun yaklaştı, bunun için belgeleri gönder demiyorlar. Ben soruyorum, ben istiyorum, ben zorluyorum, bu şekilde oluyor. Yani siz talep etmeden pek bir şey yapmıyorlar genelde. Belli başlı büyük şirketler var. Bunlarda bu düzen zaten hani gerçekten oturtulmuş ve zaten her şey tıkır tıkır işliyor. Ama bu her şirkette böyle olacak, her işveren böyle olacak demek değil. Ve burada şununla da karşılaşabilirsiniz. Burada Türkler de Türkleri dolandırmayı seviyor galiba. Çünkü bu tarz gördüğüm şeyler de var. Yani sizin o yardıma muhtaçlığınızdan ve deneyimsizliğinizden faydalanmak isteyen kötü niyetli insanlar da olabilir. Bunlar da karşılaşabileceğiniz şeyler. O yüzden dikkatli olmanızı öneririm. Diyelim iş buldunuz. Diyelim artık hani işte ID süreci. Bu ID dediğimde bu arada hani artık çalışma izninizin olduğunu gösteren bir belge. İşte çalıştığınız kurumu gösteren, ne zamana kadar çalıştığınızı gösteren bir belge. Bir sonraki olay, diyelim her şeyi hallettiniz, çalışıyorsunuz. Malta'da karşılaştığım Türklerin %90'ı Malta'da kalmak istemiyor. Bir basamak olarak kullanmak istiyor. Neden? Çünkü Malta vatandaşlık vermiyor. Malta'da pasaport almak diye bir şey yok. Yani Malta pasaport almak, Malta vatandaşlığı almak diye bir şey yok. Yani bir Almanya, bir İngiltere, bir Hollanda gibi değil. O yüzden atıyorum burada 2 yıl, 3 yıl geçirmiş, yaşamış insanlar diyor ki ya ben zaten yurt dışındayım, gurbetteyim. Ben neden bana daha fazla faydası olabilecek bir ülkeye gitmeyeyim deyip daha farklı fırsatlar aramaya başlıyorsunuz. Ama şöyle kötü bir yanı var durumun. Şimdi ben yine kendi gördüğüm, yakın çevremden gördüğüm şeylerden örnek vereceğim. Malta'da olsanız dahi, artık bir Avrupa deneyiminiz olsa dahi, İngilizceniz, ne bileyim işte yabancı diliniz gelişmiş olsa dahi yurt dışında iş bulmak hala kolay değil. Çünkü siz Türksünüz. Hala sponsora ihtiyacınız var vize için. Hala onların işte ID'ye bir şeye başvurması lazım sizin için. Dolayısıyla da yani statünüz çok değişmemiş oluyor. Sadece deneyim kazanmış oluyorsunuz. Ama siz Türkiye'deyken de kazandığınız deneyim yeterli olabilir bunun için. Yani bunlar karşılaşabileceğiniz case'ler. O yüzden demem o ki eğer siz atıyorum vatandaşlık almak istiyorum, pasaport almak istiyorum gibi bir hayalle geliyorsanız bu durumda Malta'yı önermiyorum. Yani gidin Almanya'ya, direkt gidebileceğiniz işte İngiltere gibi başka ülkeler varsa, işte Kanada gibi ya da ne bileyim Hollanda gibi ülkeler varsa bunlara gitmenizi tavsiye ederim. Çünkü bir zaman sonra insanlar hani yani fikirleri değiştikçe, istekleri değiştikçe zaten bu yola giriyorlar burada da ve buradan gitmek daha kolay olmuyor. Ne yazık ki hani Avrupa'dasınız diye size kapılar açılmıyor ve bu zorlukla da yüzleşiyorsunuz ki zaten zorluk yaşamışsınız buraya gelirken. O yüzden başta bu zorluğu elemek bence çok daha faydalı olacaktır. Bunu bana kimse söylememişti ben buraya gelirken ama ben size söylüyorum çünkü deneyimli birinden bunu duymak gerçekten önemli olabiliyor. Dediğim gibi burada hayatından memnun insanlar da var. Tabii ki hayattan ne beklediğinize de bağlı. İşte burada olmaktan memnun olan ve yıllardır burada çalışan ve daha uzun sürede burada kalmayı isteyen insanlar da var. Tamamen ne istediğinize bağlı. İşte bu yüzden size başta ne istediğinize karar verin. Planlı bir şekilde gelin dedim. Umarım bu video faydalı olmuştur. En azından geleceklere gelmeyi düşünenler için bir fikir olmuştur diye düşünüyorum. O yüzden bu arada bu soruyu soran arkadaşımıza da teşekkür ediyorum. Videom bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.